Shall we begin? Let's begin. Evet, bugün yine sıra geldi Bridget'le bir işlem yapmaya. Hatırlarsanız M3 GT restorasyonumuz bitmişti. Eski bölümleri buradan izleyebilirsiniz. Kaçırdıysanız tekrar izleyebilirsiniz. Bayıldıysanız bir daha izleyebilirsiniz. Bunun dışında bizim yayınlarımızdan keyif alıyorsanız lütfen abone olmayı baştan söyleyeyim unutmayın. Abone olun, kanalımız beraber büyüsün inşallah. Şimdi sıra geldi restorasyon bittikten sonra Bridget'a ufak eklemeler yapmaya. Önce özünü düzelttik, eksiklerini toparladık. Temiz, güzel bir hale getirdik. Şimdi de iyileştirmelere sıra geldi. Ben bunu tüm arabalarıma yapıyorum. CSL'de bazı iyileştirmelere maruz kaldı. E30 M3 de aynı şekilde. Bunda da eksik gördüklerimden biri de arabanın amortisörleriydi. Orijinalleri üzerinde var. Genel olarak fena değil ama benim istediğim sürüş tarzında pek yeterli cevap veremiyordu. Hem de yaşından dolayı da belki bir metal yorgunluğu var. Belki aksamlar da çok iyi çalışmıyor. Hem görsel olarak araba biraz bana yüksek geliyordu. Hem de pist veya keyifli bir orman yolunda kullanırken hissiyatın daha tok olması için bir amortisör sistemi düşündüm. Coilover daha doğrusu. Biz de KW'nun bayisi olduğumuz için tabii ki başka bir marka düşünmedik. KW'nun Variant 3 modelini takacağız aracımıza. Önceki sonrası yorumlarımı da sizinle paylaşacağım. Araba şu an biraz fazla yana yatıyor virajlarda. Arzu ettiğim tokluk yok. Belki bütün E36 M3'ler böyleydi. O mor arabayı hatırlayamıyorum ama belki de bunun bir yaşlılığından dolayı bir sıkıntısı var. Ama bu coilover sisteminden sonra bütün şikayetlerimizin geçeceğini ve arzu ettiğimiz görsel durumu da yakalayacağımızı tahmin ediyorum. Ufak ufak sizlerle paylaşacağım. Shall we begin? Let's begin now. Bu kadar övüp durduğunuz coilover ne diyeceksiniz? Şimdi sizinle de beraber açalım kutusunu. Bu coilover'ımızın ayarlarının yapıldığı ayar kutusu. Bunun içinde ayar için gerekli olan malzemeler, özel anahtarı, özel sıkmak için ayar bölümünün olduğu şey var. KW'nun güzel 2 tane sticker'ı var tabii ki. Aracın önerilen montaj ve ayar değerleri burada kitapçığında var. Bunu bu şekilde saklayacağız biz de montaj gününe kadar. Ve tabii asıl herkesin merak ettiği görsel şölen burada. Gördüğünüz Variant 3 tipi coilover sistemi. Ön amortisörler, arka amortisörler, çeşitli montaj aparatları, diğer yan bağlayıcı kollarıyla Variant 3'lerimiz huzurlarınızda. Mevzuyu anlattık, ürünleri de gösterdik. Artık sabırsızlanıyorum. Hadi bir an önce servise gidelim de takalım bakalım nasıl olacak. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Is that all you got? Let's begin now. Evet, Askar'a geldik. Mallar burada. KW'larımız burada. Variant 3'lerimiz her şeyiyle. Bridget arkamızda gördüğünüz gibi. O da pırıl pırıl duruyor. Yeni cicilerinin giyilmesini bekliyor. Bu esnada gelmişken 2 tane 3 tane küçük işini de yaptırıyorum arabanın. Şu sis kapaklarım geldi. Onları da araba rengine boyattım. Daha önce Instagram'da falan bahsetmiştim. Ben E36'lara
sis farı pek yakıştırmıyorum diye böyle kapakla düz yapacağım. Hani hafif CSL görünüm, öyle değişik bir tarz, böyle hoşuma gideceğini tahmin ediyorum. Bakalım bu da nasıl olacak. Bir de kaputun altındaki son eksiğimiz, şu kaput izolasyonumuz kötü durumdaydı. Bayağı böyle rengi falan solmuştu. Onun da yenisi geldi. Kaput izolasyonu, sis kapaklarımız, bir de kahvelerimizi takacağız. Çocukla yapacağız kariyerde. Let's begin now. Let's begin now. This is not a drill. Pete, this is not a drill. Is that all you got? Let's begin now. Shall we begin? Let's begin now. Let's begin now. Evet, KW'larımız takıldı. Dün Askar'da montajı bitti. Ertesi güne bıraktık bazı yorumları. Çünkü dün sürdüm, kullandım, bayağı bir test etme tecrübem oldu. Şu ana kadar çok memnunum, çok başarılı. Yani arabanın eksiği buymuş hakikaten. Daha önce yani vapur gibi sallanan araba şimdi bir sürat motoru gibi tok oldu. Ben çok beğendim. Ne yaptık? Hazır indirmişken, burada yerdeyken de göstereyim. Önde ve arkada gerekli alçaltmayı yaptık. Arkalar tam istediğim gibi üst tekerin hizasında bitti. Önler üst tekerin hizasından bir yarım santim daha yüksekte. Çünkü bunun daha bir yarım santimle 4'te 3 santim oturma payı var. Birkaç gün sürdükten sonra biraz daha alçalır diye ilk başta en aşağıya kadar indirmedik. Önce bir düşeceği kadar yaylar düşsün. Ondan sonra tekrar bir indirme gerekirse öyle karar verelim dedik. Önce kutudan çıktığı ayarıyla koyduk. Hiçbir özel ayar yapmadık. Çünkü KW bu ayarı öneriyordu. Biz optimum şekilde ayarlayıp size yolluyoruz dediler. Bir denedik. Çıktım. Az önce gördüğünüz test görüntülerinde de olduğu gibi bana çok sert geldi o optimum denilen ayar. O yüzden daha sonra ben onu kendime göre biraz yumuşattım. Benim önerilen bir başka bir ayar listem vardı. Yurt dışındaki arkadaşlarımdan gelmişti. Onu yaptım. O büyük derecede rahatlattı konfor anlamında aracı, ama bu sefer de üst süratlerde, 3. 4. viteslerde araba çok zıplamaya başladı. Bunun üzerine o arka ayarda birazcık geri sertleştirdim. Yani ilk kutudan çıkanıyla benim yaptığımın arası orta bir şey bulduk gibi oldu. Bu şekilde bir ayar yaptık.
Let's begin. Şimdi öyle ayar böyle ayar deyip duruyoruz da bu coilover'ları takmak bir şey, ayar yapma olayı bambaşka bir olay. Bu konuda maalesef çoğumuz çok donanımlı değiliz, kendim de dahil olmak üzere. Ben de bir yere kadar teknikten anlıyorum ama bir yerden sonrası artık profesyonel yarış takımlarının yapacağı ayara geçiyor. Ben amatör çapta bir şeyin nasıl yapıldığını size şimdi tarif etmek isterim. Şimdi Variant 3 denilen KW coilover'larda üstte ve altta 2 tane sertlik ayarı var. Bunun haricinde de hepinizin bildiği yükseklik ayarı var. Yükseklik ayarı biraz göz zevkiyle alakalı bir şey. Önce onu yapması kolay. Onu göz kararı indirip kaldırıp böyle iyi, böyle güzel deyip bitirebilirsiniz. Sertlik yumuşaklık ayarında da 2 tane ana madde var. Yani en azından bu üründe. 3 ve 4 olanı da var ama 2 maddeli durumlarda yayın aşağı doğru inişinin sertliği ve yukarı geri sekişinin sertliği. Yani buna bump ve rebound deniyor. Mesela üstlerde çok seken arabada bump güzel ama rebound, geri sekme çok sertte kalmış, çok yumuşakta kalmıştır. Bunun gibi bir iki detaylar var. Tabii bu konunun üzerine araştırma yaptıkça benden daha fazla da bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben genelde bir de ayarları yaparken önemli bir detay. İçinden önerilen ayarlar çıktığında mesela 6 klik, 12 klik, 5 klik gibi tabirler okursunuz. Bu klikler önce yay, coil'ler en sertine getirilir, kapatılır yani tabiri caizse. Sonra geri açılma kliğidir. Bazıları en yumuşaktan 6 klik sertleştirme zanneder. Bu konuda coilover'ın çalışma prensibi tam tersidir. Önce en serte kadar kaparsınız. 6 klik aç demektir o. En sertten 6 geri gel, 10 geri gel, 12 geri gel gibi. Bunun da ayarı o şekilde yapıldı. Önde reboundlar 9 geri gelindi, arkada 12 geri gelindi. Aşağıda üstte bumplar 6 geri gelindi. Bu şekilde bir ayar yapıldı. Şimdi doğrusu şudur budur deyip sizi yönlendirmek istemiyorum. Çünkü bu da çok kişisel zevk. Üniversal bir durum değildir. Kimisi çok sert arabadan haz alır. Kimisi çok yaylanan arabada daha iyi hissettiğini söyler. Ben ikisinin arası orta bir yol buluyorum. Bazen ince ayarı yapmam 3. 4. 5. sürüşüme kadar bulabiliyor. Nasıl başlayacağız derseniz kutunun içinden çıkan ayar güzel bir kılavuzdur. Yani onun üzerinde 2 ileri 1 ileri geri yaparak bir şey bulmaya gayret edin. Tabii daha detaylı bilgiyi dediğim gibi internet araştırmalarında veya konuyu da benden daha hakim kişilere sorarak da öğrenebilirsiniz. Tabii her şey sırf coilover yapmakta değildi. 2 tane daha işi vardı aracın Askar'a gitmişken. Birincisi benim epeydir niyet ettiğim, kendimce güzel bulduğum bir detay. Araçlarda sis farlarını iptal ettim ve iptal olan yerlere de orijinal düz versiyonlardaki sis kapaklarından koydum. Ben açıkçası tamponun irileştiğini, dolgunluğunu daha güzel gösterdiğini düşünüyorum. Hafiften de böyle diğer yeni nesil M'lerdeki gibi sis farı olmayışı, keza benim E30 M3'ümde de sis iptali yerine fren kanalı olması gibi. Hani M'lerde sis olmuyor temasını biraz devam ettireyim dedim. Hafiften de bir CSL havası verdi. Ben çok beğendim. Daha böyle sinirli, daha agresif pist hesabı duruyor. CSL tarzı duruyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bunun dışında bir de kaputumuzun altındaki tek eksiğimiz, son eksiğimiz kaput altı izolasyonumuz çok eskimişti. Onun da yenisi koydu. Onu da size göstereyim. Oraya güneş vurdu, güzel olmaya başladı. Kaputu açtığımızda gözümüze güzel gelmeyen tek eski şey bu kalmıştı. Küçük bir detay. Mevcutu temizlemeye çok çalıştım ama olmadı. Burada gördüğünüz panel komple yeni. Yepyeni. Bu eskisinin buralarında su lekeleri vardı. Daha önce bir şeylerin baskısından dolayı oluşmuş izleri vardı. Yenisi pırıl pırıl oldu. Artık motoru açtığımız zaman hakikaten bir fabrika kondisyonunda motor gördük. Tek eksiğimiz şu an şu fren hidroliğinin olduğu haznenin yenisi artık üretilmiyor. Siparişini geçtik ama ne zaman gelir ya da gelir mi bilmiyoruz. Elinizde bunun bembeyazı olan biri varsa bana ulaşabilir. Bir tek kaputun altında eski kalan görüntümüz o oldu. Yani özetle KW'lardan çok memnunum, çok beğendim. Arabanın son eksiğiydi, tamamladık. İleride fren kiti düşünüyorum. Son olarak belki birkaç gün sonra Spacer uygulaması düşünebiliriz ama onun için de dediğim gibi birkaç gün aracı sürüp iyice düşeceği kadar düşmesini istiyorum. Ondan sonra karar vereyim. Arkalarda çok ihtiyaç yok gibi, çok taşabilir, sürtme de olabilir. Önlerde belki 1 veya 1,5 santimlik bir spacer ekleyebiliriz. Onlar da ST'nin ürünleri. Yine bizler temin ediyoruz. Onlar da olursa mutlaka hikayelerimizde, sosyal medyamızda paylaşırız. Komple başlı başına spacer için bir konu, bir video olmaz belki ama mutlaka sizinle paylaşırız.
Şu ana kadar KW'da her şey şahane. Son olarak da bir yoldan görüntüler verelim size. Arabanın duruşunu, gidişini biraz daha hissedin. Biz çok memnunuz. KW ürünleriyle ilgili de bize iletişime geçmek isterseniz her zaman ulaşabilirsiniz. Sosyal medya kanallarımızda, iletişim numaralarımızdan. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin, yorum yapın. Sizin görüşleriniz, yorumlarınız bizim için çok önemli. Hepsini tek tek okuyoruz, cevaplamaya çalışıyoruz. Unutmayın, hep söylüyoruz, dışarı çıkın ve sürün. Let's begin now. Dünkü ilk ayarımızdan sonra bugün artık ince ayarını yaptım. Az önce bahsettiğim gibi hafif bir aşırı yumuşaklığı geri aldım. Birazcık sertlik geri verdim. Bu da o ilk sürüşümdeki şikayetim olan, ikinci sürüşümdeki şikayetim olan arkanın sekmesi olayını kesti. Ama aşırı sert de hala değil. Tam orta ayarında bir kararında bir şey buldum. Bu tabii yol ayarı. İleride birkaç hafta sonra belki bununla piste çıkmayı planlıyoruz. Piste çıktığımızda bütün ayarları mutlaka birazcık daha serte getirmemiz gerekebilecek. Ama onun dışında günlük kullanım için şu an araba neredeyse coilover'dan önceki konforunda belki %10, %15'lik bir artış olmuştur konforsuzluk adına. Onun dışında zaten KW'nun güzel yanlarından biri de bu. Yani ayarlar yumuşakta kaldığı sürece araba çok ciddi anlamda bir sertlik kazanmıyor. Şu an için gayet memnunum. Çok güzel oldu. Hem görünüşüyle hem virajlı yollarda performansıyla şiddetle öneririm. Is that all you got?